Evet, herkese merhaba. Bugün yapay zeka ile web sitesi geliştirme araçlarından yeni bir tanesini daha inceleyeceğiz. Sadece 3-5 tıkla sohbet ederek bir web sitesi geliştireceğiz yapay zeka ile. Web sitesini geliştirmeye başlamadan önce aşağıda hemen abone oluyorsun, beğeni atıyorsun ve videoyu izlemeye devam ediyorsun. Evet, bugün TenWeb adlı uygulamayı deneyeceğiz. Burada bana diyor ki sadece yapay zeka ile sohbet ederek birkaç dakika içerisinde web siteni geliştir diyor. Bugün nasıl bir web sitesi yapalım? Buraya ne yazalım mesela? Daha iyi olması için İngilizce yazmak istiyorum. O yüzden DeepL'dan bir çeviri yapalım hızlıca. Nasıl bir web sitemiz olsun? Kahve sitesi olsun. Kahve sitesi derken kahvehane değil. Kahve ürünlerimi sattığım bir site olsun. Ne yazabiliriz buraya? Kahve ürünlerimi gösterip hatta satabileceğim basit web sitesi. Bu kadarcık bir açıklama yazalım. Buraya gelip yapıştıralım. Burası zaten web sitenin ana yüzü. Generate dedikten sonra site oluşmaya başlayacak. Bize sanırım birkaç soru soracak burada. İçeriğimizi analiz ediyor önce. İçeriği analiz etti, detaylı bir şekilde kendi içerisinde oluşturdu. Sonrasında sitenin şemasını oluşturmaya başlıyor. Önce ana sayfamız, sonra da altta da 3 farklı sayfa olarak oluşturacakmış bakalım. Evet, ana sayfayı oluşturdu. Alt sayfaları da oluşturdu. Bunları inceleyelim. Ana sayfa header'dan başlayıp 3, 4, 5 container'dan sonra footer'a geliyor. Burada yeni section da ekleyebiliyorum mesela. Mesela about section'da ekleyebiliyorum. About burada değil de şurada olsun dedim ve sırasında oraya alabiliyorum. Farklı section'ları da buradaki mavi artı işaretine tıkladıktan sonra da ekleme şansı veriyor bana. Peki altta da 4 sayfa oluşturmuş. 4 sayfa değil, yeni bir sayfam daha olsun. Mesela kontak sayfam yok. Kontak sayfam da olsun deyip add page dedikten sonra kontak sayfamı da ekliyor ve içerisindeki detayları da kendi oluşturacak. Get in touch Get in touch alanları falan filan. Burada da hoş bir kontak alanı oluşturdu. Hatta adını da direkt kontakt olarak değiştirebiliyoruz. Genel olarak baktığımda da burada ana sayfam, altta da 4 sayfam olacak şekilde bu arada çok hızlı bir şekilde oluşturdu. Hemen sağ tarafta da web site name yazıyor. Mesela Coffee Craft demiş, orası öyle kalsın. Web sitenin ürünü e-ticaret olarak, endüstrisinde e-ticaret olarak oluşturmuş. Sayfa sayısı da 6 olarak gözüküyor. Sonrasında yapmam gereken, burada istediğim gibi değişikliklere izin verebiliyor. Ancak burada da dediği gibi sonra da bu değişiklikleri yapabiliyormuşum. Bu yüzden next. Next dedikten sonra tasarım, renkler ve yazı tiplerini ayarlamamı istedi. Yani kahve ürünleri için bu renk tonu güzel ama buradan farklılarını da seçebilme imkanı veriyor. Mesela hadi farklı bir şu ya da olmasın. Aynı bu kahverengi tonlarını seçelim. Bu tonlarımın şekli flat, klasik, minimalist. Minimalist okeydir. Minimalist güzeldir. Seçtikten sonra generate diyorum ve ne oluyor? Bana diyor ki hesabını aç diyor. Okey. Google'la giriş yapalım ve geri gelelim. Evet, Google'la girişimizi yaptık yine iki tıkla. Burada siteyi oluşturmaya başladı. Siteyi oluşturmaya başlamışken tamamlanmadan aşağı kısımdan abone oluyorsun, like atıyorsun ve yorum yazıyorsun. Bu tarz içerikler hoşuna gittiyse bunları zaten yapman gerekiyor ki hala burayı da izliyorsan bunları yapman, ücretsiz bir şekilde yapman şart. Şimdi site bittikten sonra devam edelim. Evet, web sitesi tamamlandı ve bu sadece birkaç dakika sürdü. Gerçekten 5 dakika bile sürmedi. O yüzden çok hızlı bir şekilde oluşturdu. Sitemiz hazırmış ve bakalım ne yapmış bize. Karşımıza böyle bir bu ne ya? About sayfası kaymış ya. Orada fazladan bir about sayfası section'a ekledik ya. Yanlış yere koyduk herhalde biz onu. Neyse, genel olarak şuradan başlayacaktı. Site şu şekilde. Ben bunu daha detaylı görebiliyor muyum? Böyle bir site oluşturdu. Güzel bir slider alanı. Metinler, açıklamalar. Bu arada çok hızlı geçiyor sadece slider. Birazcık hızlı geçiyor. Altında hemen ürünlerimi aynı şekilde slider olarak oluşturmuş ve müthiş görsellere sahip bu arada. Görsellere bayıldım. Görseller çok iyi. Bu da Last of Us'ta oynamıyor muydu ya? Öyle birisine benzetti. Alt tarafta da yine ürünlerim var ve bunları add to chart olarak sepete ekleyebiliyorum. Tıkladığımda sepete de gidiyor bu arada. Hazır bir şekilde. O bile yapılmış bir şekilde geldi. Ürünlerin detayına gidebiliyor muyum? Ürünlerin detayına da gidebiliyorum ve müthiş bir e-ticaret sitesi ortaya çıkarmış. Ürünüm burada. Tabii biraz daha detay istiyor ama onları da biz de yapabiliriz. Bu arada logoyu da bayıldım. Logo da çok güzel olmuş. Menü yapısı, header yapısı da çok iyi. Renkler zaten müthiş. Ana sayfaya devam edelim. Bir tık geri gelelim. Bir siteye alanı var. Farklı ürünlerle devam ediyor ve footer alanı karşıma çıkıyor. Footer'ı da bu arada çok güzel bir şekilde oluşturmuş. Buna bir de şu sol üstte mobilden de bakabiliyormuşuz. Burayı göz ardı edeceğim. Burayı az sonra düzeltebileceğiz bu arada. Burası oldu bittiği gelmedi. Bunları düzeltebileceğiz. Şuradan
başlayacak. Bizim hero section'ımız burada bir slider'ı var. Mobilde bu şekilde gözükecek. Tabii ki metin biraz çok fazla olmuş. Hızlı geçiyor. Bunu da düzeltebiliriz. Şurada menü alanım da gayet güzel. Altta ürünlerim, mobilde de oldukça ve neredeyse tamamen responsive bir şekilde bize sunuyor. Çok hoşuma gitti. OK diyelim. Edit web site diyelim. Şu çeviriyi kapatabiliriz. Siteyi editlemeye başlayalım. Arka planda neler yapılmış. Burası bu arada WordPress altyapılı ve Elementor'le uyumlu bir şekilde oldu. Ne diyor burada? İşte planı siteyi yayınlamak için satın alman gerekiyor diyor. İşte paket alman gerekiyor diyor. Biz gerek yok 3 günlük beleş denemeyi kullanmak istiyoruz diyor. Ha, şu kısmı bak. Bizi direkt edit dediğimizde direkt Elementor'le düzenleme alanına attı. Elementor'da bir ufaktan hakimsek çok kolay bir şekilde düzenlemeleri yapacağız. Şu hakkımızda kısmını hemen bir düzeltelim. Hakkımızda ikinci section'a alalım. Aslında çok da güzel bir hakkımızda section'da oluşturmamış ama yine de idare eder. Biz bunu üzerinde düzenleme yapabiliriz. En başta hero section'ımız, sonrasında hakkımızda section'ını ikinciye aldık. Bu şekilde bir kaydedelim. Tabii düzenlemeleri de burada yapabiliriz. Mesela ne demiştik? Şuradaki açıklamalar çok uzun demiştik. Bu arada buranın güzel avantajlarından bir tanesi de şu. Yapay zeka ile generate edebiliyoruz, oluşturabiliyoruz. Mesela burada değil de şurada göstereyim. Şurada bir başlık kullanılmış. Bu başlığa tıkladığımda bakın bu sol tarafta düzenleme alanında yapay zeka ile düzenle diyebiliyorum. Mesela tıkladığımda da Temweb'in AI'ı sayesinde bunu yapabiliyoruz. Tabii ki kredi veriyor bize. 15 kredi sunuyormuş sadece free trial'da. Ama olsun bizim için yeterli midir? Kafi midir? Kafi. Ben böyle bir şey istemiyorum diyorum. Mesela daha uzun bir şey istiyorum. Make it longer. Daha uzun yapalım bu yazıyı. Daha uzun yapalım dedim ve bana daha uzun bir metin verdi. Use text diyelim ve bu yazıyı kullanmak istediğimi burada belirttim ve daha oluşturduğu teksti hemen burada kullandık. Aynı şeyi tekstlerde de kullanabiliriz. Sadece başlıklarda değil, buradaki metinlerde de tıkladığımda solda AI ile düzenle diyorum. Mesela burayı da daha kısa yapsın. Daha kısa yap dedim. Daha kısa bir açıklama verdi bana. Bunu da kullan dedim. Buraya değişikliği ekleyebildim. Aynılarını her yerde yapabiliyorum. Bakın her nereye tıklarsam. Bu görsellerde var mı? Görsellerde de var. Olmaz olur mu? Görsele de tıkladığımda değiştirebiliyorum. Mesela ne yazalım? Biz ne yapıyorduk ki? Simple Coffee. İngilizcem bu kadar yetti. Simple Coffee diyelim. Görmek için bakalım bir. Ver bakalım Akdo. Tabii görselde biraz zorlanacak ki onu bekleyelim. Evet, server çöktü. Görsel vermedi ama bu normalde vermesi gerekecek. Çok bekleme sürelerine sahip olduğu için bu kısmı atladım. Çok bekleme süresine sahip olmayabilir bu arada. Closet'den tıkladığımda yapay zeka ile de yeni bir görsel oluşturabiliyoruz. Ve geri kalan kısım tamamen Elementor olduğu için bütün her taraftaki dediğimiz şekilde yazabiliriz kardeş. Bu şekilde düzenlemeler yapabiliriz ve sağ üst taraftan publish dedikten sonra düzenlemeler aktif olacak. Tamam, okey, düzenleme alanını gördük. Peki buranın paneli nasılmış? Yani buranın arayüzü nasılmış? Bir tık onu inceleyelim. Şu üst taraftaki reklamı kaldıralım. Panelde bizi böyle bir görüntüleme ekranı karşılıyor. Burada hostumuz sağlanıyor. Yine yapay zeka host da sağlıyor bize. Bilgiler burada. IP adresimiz burada. SSL'imiz de aynı şekilde aktif bir şekilde geliyor. CDN'de istediğimiz takdirde kurabiliyoruz. Şu an için kurulu değil. Buranın en önemli avantajlarından bir tanesi de page speed skorları. Oldukça hızlı web siteleri bize sağlıyorlar ve gördüğünüz gibi şu an için %100 mobilde de masa üstünde de %100'lük skorlar karşımıza çıkıyor. Bu müthiş bir artıdır bizim için. Hem SEO'da hem her şeyde aklınıza ne gelecekse her şeyde çok iyi bir avantaj olacak. Hemen bu sağ tarafta domain de alma imkanı sunuyor. 30 dolarlık domaini bize beleşten veriyormuş. Tabii ki upgrade etmemiz gerekecek planı ama etmeyeceğiz. Buradan istediğimiz domaini de kafecibaba.com mesela bunu arayıp eğer ki boştaysa alabiliyoruz. Yine boştaymış da alınabilir bu. Boştaysa da buradan alabiliyoruz. Sonrası tekrar ön tarafa gelelim. Domain burada görebiliyorum. Pluginlerim, temalarım burada. Bu arada hazır buraya gelmişken burayı tamamlayalım. Sonrasında da WordPress paneline de bakacağız. Şuradan WP admin kısmına tıkladıktan sonra WordPress arayüzünde de neler eklenmiş, eklentiler ve temalara ve detaylara da buradan bakacağız. Bu arada da o zaten yüklenmiş olsun. Da gelecek, geldi bile. Ondan önce bu paneli devam edelim. Biz e-ticaret sitesi kurduğumuz için e-ticarette takip etmemiz gerekecek verileri de direkt bu panel üzerinden ürünlerim, siparişlerim, müşterilerim, her şeyimi buradan tek tıkla kolaylıkla inceleyebiliyor olacağız. Yine aynı şekilde domainleri
Burada hazır elde ettiğimiz domainleri de göreceğiz. Yani satın aldığımız domainleri. Hemen burada backup kısmında da sitenin yedeğini create backup diyerek alabilme imkanı sunuyor. Arayüzünü çok beğendim bu arada. Marka kısmında da yine logolarım, sosyal medyalarım, e-maillerim ve genel görünümü buradan hızlı bir şekilde düzeltme imkanı sunuyor bu arayüz. Gelişmiş kısmında neler varmış? Gelişmiş kısmında hosting hizmetleri var ve eklentiler, temalar ve web sitesinin geliştirme araçları, mesela Image Optimizer varmış. Burada 9 görsele sahipmişim ve bunları optimize et dedikten sonra optimize etme imkanı veriyormuş bize. Bu arada çok iyi bir imkan ki size zaten tekrar kontrol et dediğimde 99'lar tabii ki düştü. 99'lar düştü tabii. Düşer tabii. Ana sayfaya nasıl geliyorum? Ana sayfaya nasıl geliyorum? Ana sayfada web site şuradan tıkladığımda yine arayüze geliyorum. Hızlarım tabii ki 83 ve 58 olarak düştü. Biz bunları optimize edebiliyoruz sonrasında. Burada birçok özellik bizim karşımıza çıkıyor. Tamam, genel panel arayüzü bu şekilde. Daha fazla detaya girebilir miyiz? Burada kullanım detayları, müşteri hizmetleriyle konuşma imkanı ve upgrade kısmı geliyor tabii ki karşımıza. Burada anlatacağımız başka çok da bir şey yok. Biz WordPress paneline gelelim. Burada mesela hangi eklentileri kullanmış bu siteyi oluştururken bir bakalım. Yine kendi kullanmış olduğu ThemeWeb Booster ve ThemeWeb Builder eklentileri kullanılmış. Hemen altında Elementor ve tabii ki olmazsa olmaz e-ticaret için WooCommerce eklentisini kullanmış. Gayet 4 tane eklentiyle hoş bir site ortaya çıkarmış. Ürünler de bu arada, ürünleri de ekli bir şekilde bana 12 ürün ekli bir şekilde getirmiş. Direkt bu ürünler üzerinden düzenleme yapmak bizim için oldukça hızlı bir deneyim sağlayacaktır. O yüzden gayet iyi. Temada ne kullanmış? Bir de temaya bakalım. Temada da kendi temasını kullanmış muhtemelen. Aynen. Bu da kendi teması. Sayfalarında da yine 12 tane sayfa oluşturmuş. Hesabım sayfası, giriş yap, işte müşteri sayfaları falan da dahil, sepet sayfaları da dahil olarak bize hazır bir siteyi sadece dakikalar içinde bize sunmuş. Müthiş bir özellik. Bu arada oldukça beğendim. Şöyle siteye tekrar bakalım ön yüzüne. Düzenlemeleri de çok kolay. Şu header bile sticky yapmış, yani sabit bir header yapmış. Çok hoşuma gitti. Buradaki tasarımlar gayet güzel. Mesela görseller müthiş. Şu görsele bakar mısın? Bu neymiş ya? Bu abi kim ya? Bayıldım, bu görsele bayıldım. Bakın ürünler sayfasında buralarda detaylar var. Chartımız burada. Hesabım sayfası da yine her şey hazır bir şekilde bize sunmuş. Açıkçası çok beğendim. Müthiş bir site. ThemeWeb tabii ki ücretsiz değil. Tabii ki premium paketleri var. Ancak bu site sayesinde oldukça işlerimizi hızlandırabiliriz. Özellikle e-ticaret sitelerinde onlarca düzenleme yapmak yerine hızlı bir şekilde buradan oluşturup direkt domainimizi alabiliriz. Direkt hostingimizi alıp yayına sunabiliriz. Bugünün konusu buydu. Çok hızlı bir şekilde yaptık. Çok da güzel oldu. Siz de hoşunuza gittiyse, site de hoşuna gittiyse, video da hoşuna gittiyse aşağıdan kanala abone ol. Kanala abone ol. Kanala abone ol. Yorum at, beğeni at. Sonraki videoda da görüşürüz. Hoşça kal.